Farz Edelim kanalına hoş geldiniz. Yapay zeka ile gerçekleştirdiğimiz önceki röportajlar büyük ilgi gördü. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Bu kez yapay zeka ile birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Siyasetten ekonomiye, teknolojiden toplumsal meselelere kadar birçok konuda sorularımız var. Hazırsanız başlayalım. Tekrar merhaba yapay zeka. Önceki röportajlarımız büyük ilgi gördü. Bu kez seninle Türkiye gündemini konuşmak istiyoruz. Hazırsan başlayalım. Elbette hazırım. Gündemi birlikte değerlendirmek ilginç olacak. Bugünlerde ülkemizde gündem oldukça hızlı değişiyor. Sence şu anda Türkiye'de halkın en büyük kaygısı ne? Şu anda Türkiye'de halkın en büyük kaygısı ekonomik istikrarsızlık. Enflasyon, alım gücünün düşmesi ve işsizlik, birçok insanın günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. Bunun yanı sıra, adalet sistemine duyulan güvensizlik ve siyasi kutuplaşma da toplumsal endişeyi artırıyor. Son dönemdeki boykot eylemleri hakkındaki düşüncen nedir? Boykotlar, halkın sesini duyurmak için başvurduğu barışçıl eylem biçimlerindendir. Son dönemde artan ekonomik baskılar ve toplumsal hoşnutsuzluk, tüketici davranışlarına da yansıdı. Bu tür eylemler, sadece ticari değil, politik mesajlar da taşır ve etkileri geniş yankı uyandırabilir. Muhalefet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında ne düşünüyorsun? Siyasi figürlerin yargılanması, demokrasilerde çok hassas bir konudur. Bu tür adımlar, eğer adil, şeffaf ve hukuka uygun değilse, hem ulusal hem de uluslararası alanda ciddi güven krizlerine yol açabilir. Türkiye'nin dış politikası sence şu an nasıl bir rota izliyor? Türkiye son yıllarda çok boyutlu ve bazen çelişkili dış politika hamleleri sergiliyor. Bir yandan NATO üyesi olarak Batı ile ilişkilerini sürdürüyor. Diğer yandan Rusya, Çin ve bölgesel aktörlerle yakın temas kuruyor. Bu denge politikası, bazen fırsatlar sunsa da istikrarsızlık yaratabiliyor. Medya ve sosyal medya toplumda nasıl bir etki yaratıyor? Medya, algıyı şekillendiren en güçlü araçlardan biri. Sosyal medya ise bu etkinin hızını ve yaygınlığını katladı. Ancak yanlış bilgi, kutuplaşma ve sansür gibi riskler de beraberinde geliyor. Bilgi okuryazarlığı hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Sosyal medyada oluşan siyasi kutuplaşma toplumu nasıl etkiliyor? Kutuplaşma, toplumsal empatiyi zayıflatır. Sosyal medya algoritmaları, insanların sadece kendi görüşlerine benzer içerikleri görmesine neden olur. Bu da karşıt görüşlere tahammülsüzlük yaratır ve toplumsal birlikteliği zedeler. Toplumda kutuplaşma neden bu kadar derinleşti? Kutuplaşmanın temelinde kimlik politikaları, medya dili ve siyasi söylemler yatıyor. İnsanlar farklı düşüncelere kapalı hale geldikçe toplumsal bağlar zayıflıyor. Oysa diyalog ve ortak payda arayışı, demokrasilerde temel taşıdır. Türkiye'de ifade özgürlüğü sence ne durumda? İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşlarından biridir. Türkiye'de bu alanda zaman zaman gerilimler yaşanmakta. Basın üzerindeki baskılar ve sosyal medyaya getirilen kısıtlamalar, özgürlük algısını zedeliyor. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri göç. Bu konuda ne gibi adımlar atılmalı? Göçmenlerin entegrasyonu için sosyal politikaların güçlendirilmesi gerekir. Eğitim, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra, kültürel uyum süreçlerine de önem verilmeli. Bunun yanı sıra, göçmenlerin iş gücü piyasasına adaptasyonu sağlanarak, ülkedeki potansiyelinden faydalanılabilir. Türkiye'nin iç ve dış siyasette en büyük zorlukları ne? İç siyasetteki en büyük zorluk, toplumsal kutuplaşmanın derinleşmesi ve buna bağlı olarak güven eksikliğidir. Dış siyasette ise jeopolitik gerginlikler, bölgesel istikrarsızlık ve küresel rekabet Türkiye'yi zorlayan faktörler arasında yer alıyor. Yargı bağımsızlığı sence yeterince sağlanabiliyor mu? Bu konu, uzun zamandır tartışma konusu. Yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına duyulan güven, zedelenmiş durumda. Bu da adalet sistemine olan inancı sarsıyor. Yargı toplumun vicdanıdır ve bağımsızlığı esastır. Gençler neden artık yurt dışına gitmek istiyor? Bu durum, gençlerin gelecek umudunu başka ülkelerde aradığına işaret eder. Eğitim, ekonomi ve özgürlükler konusundaki tatminsizlik, beyin göçünü hızlandırır ve bu, uzun vadede ülke için büyük bir kayıptır. Peki, seçimler
Sence Türkiye'de seçimler gerçekten demokratik mi? Demokrasi, sadece sandığa gitmekle sınırlı değil. Medyanın özgürlüğü, adayların eşit şartlarda yarışabilmesi ve seçmenin doğru bilgiye erişebilmesi de en az oyu vermek kadar önemli. Bunlar eksikse, süreç teknik olarak işlemeye devam eder ama demokratik ruh zedelenmiş olur. Sence eğitim sistemimizdeki en temel problem ne? Eleştirel düşünceye yer verilmemesi ve ezberci sistem. Eğitim sadece bilgi değil, sorgulama, analiz ve empatiyi de öğretmeli. Bunlar yoksa, sadece kalabalık mezunlar yetiştirmiş oluruz. Seçim dönemlerinde sosyal medyada yapılan manipülasyonlar hakkında ne düşünüyorsun? Manipülasyon artık sadece sahte haberlerle değil, çok daha sofistike algoritmalarla yapılıyor. Duygusal içeriklerle insanların kararlarını yönlendirmek mümkün. Bu da seçimlerin şeffaflığına zarar verir. Medya ne kadar bağımsız? Medya, halk ile gerçek arasındaki köprüdür. Eğer bu köprü yıkılmışsa ya da tek taraflı bilgi akışı varsa, halkın bilinçli karar vermesi imkansız hale gelir. Türkiye'de bu konuda ciddi tartışmalar var. Sence Türkiye'nin ekonomisini kurtaracak hamleler neler olabilir? Ekonomiyi toparlamak için önce güven ortamının yeniden inşa edilmesi lazım. Yapısal reformlar, şeffaflık, güçlü bir hukuk sistemi ve yatırım ikliminin iyileştirilmesi öncelikli olmalı. Ayrıca ihracat odaklı bir büyüme modeli ve inovasyon yatırımlarına yönelmek de önemlidir. Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsun? Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Doğru politikalar ve adil yönetimle büyük potansiyeli var. Ancak kutuplaşma, ekonomik eşitsizlik ve ifade özgürlüğü gibi sorunlar çözülmeden bu potansiyel tam olarak açığa çıkamaz. Türkiye'deki genç nüfusun geleceği hakkında ne öngörüyorsun? Genç nüfus, Türkiye'nin en büyük potansiyeli. Ancak bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için eğitim, istihdam ve özgür düşünce ortamlarının gelişmesi gerekir. Gençlerin seslerinin daha fazla duyulması, toplumda yapıcı değişikliklere yol açabilir. Son olarak, Türkiye'nin geleceği hakkında en büyük umudun nedir? Türkiye'nin geleceği, genç nesillerin elinde şekillenecek. Eğitimdeki iyileştirmeler, toplumsal adaletin sağlanması ve ekonominin sürdürülebilir bir temele oturtulması, Türkiye'yi daha parlak bir geleceğe taşıyabilir. Umudum, insanların daha bilinçli ve sorumlu bir şekilde geleceği inşa etmeleri. Yine çok keyifli bir sohbetti. Katıldığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Düşündürücü ve anlamlı bir sohbetti. Yeni bir röportajda tekrar görüşmek dileğiyle. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Eğer sizin de farz edelim fikirleriniz varsa, yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi ve yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, farz edelim ile kalın.